Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte tek oturuşta 100 adet gesture çizeceğiz. 100 adet pozun 50'sini erkek, 50'sini kız şeklinde ayırdım. 100 adet farklı insan pozunu alacağız ve sıfırdan çizeceğiz. Bu kadar. Çok detaylı bir şekilde çizmedim çünkü tek oturuşta bitirmem gerekiyordu. O yüzden her poz yaklaşık olarak 5 dakika kadar bir zaman verdim her poz için. Bu videonun bana maliyeti yaklaşık olarak 3,5 saat sürmesi oldu. Ama bence gayet iyi oldu ve bazı ipuçları falan verdim. Onları zaman damgası kısmında bulabilirsiniz. Direkt oralara geçebilirsiniz. 0 ve 10 arasını izlemeye başlayalım. On tanesi yaklaşık olarak 45 dakika sürmüş. Poz başı nereden baksanız 4 dakika ya da 5 dakika gitti dedim. Hepsi random. Yani kendim tamam çizdim diyene kadar çiziyorum. Bir. Tamam. Noktalar kullanacağız ama bunlar büyük noktalar olacak ve dijitalle çalışan bir taktik bu. Farklı bir renk alalım mesela. Kafanın şekline bir nokta, bakın şu şekilde duruyor kafa. Böyle, böyle. Onun bakın göğsüne bir yuvarlak.
40. Neredeyse yarılayacağız. Çok baymıyor. Çok sıkmıyor şu an. Yani 100'e kadar gideceğiz. Bir gelişme olduğunu hissediyorum. Şöyle. Bu yüksek ihtimalle tabii ki de bir anda çok ya herkes 100 tane çizip ustalaşmayacak. Ama elim hızlandı. Bunun da yüksek ihtimalle sebebi artık 40 tane çizdiğim için artık bazı çizgileri falan direkt atabiliyorum. Böyle bir artısı oldu şu an bende. Ama bu da gidici. Yani 1 saat 2 saat uyusam dinlensem mesela bu yetenek de gidecek ama bu pozlara çalışmak ileride kendi kafamdaki pozları kağıda dökmemde çok işe yarayacak. 50'ye doğru devam. Bunu da anlatarak yapmak istiyorum. 46'da geldi aklıma bu fikir. Şimdi öncelikle ben çok detaylı düşünmüyorum. Çünkü vakit kısa. Yani bir günde yapmam lazım ve 100 tane çok detaylı bir şekilde yapamam. Yani hepsini 15'er dakika harcayamayacağım için çok detaylı çizmiyorum. Mesela basit düşünüyorum. Yani mesela kafa şimdi şu şekilde bir artı atıp nereye baktığını düşünmeye çalışıyorum. 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir bakışı var. Şuraya kulağını yerleştiriyorum. Normal kafa kurallarını hemen uygulamaya çalışıyorum. %100 olmuyor. Mesela şu kulak biraz daha aşağıda olabilir. Bu şekilde kafayı bağlıyorum. Yukarıdan şu kısmını. Ardından boyun yerleştiriyorum. Yani gövdede bir tane normal yuvarlak atıyorum. Bu şekilde hani 3'e bölüyorum elimden geldiğince. Hani şu şekilde. Sonrasında kollar için gövdeyi böyle yaptıktan sonra kollar için şu üst gövde kısmına 2 tane yuvarlak atıyorum. Bu resimdekine göre mesela buralara. Sonrasında yukarı doğru çıkartıyorum. Bakın böyle gidiyor falan. Şurada evet. Öyle. Ardından şuraları birleştiriyorum. Vücudu birleştiriyorum bu topları yuvarlakları. Ondan sonra bakın şuradaki şeyi kullanacağım. Tamam mı? Bu göğüs bu göğsü silmem lazım. Bu şekilde birleştiriyorum şuradaki göğüs için. Bu göğsün arkasında kolun bir kısmı var. O yüzden arkasını aldım göğsün. Bu şekilde kolları devam ediyorum. Kol bakın burada 3 aşağı 3 yukarı bacağın şurasına denk geliyor. Aynı şekilde düşünmeye çalışıyorum. Şurası desem mesela oraya. Eli yerleştiriyorum oraya. Sonra burası bacağın kemikleri için şuraları yerleştiriyorum. Sonrasında buraya ayaklar için falan. Kalf kısmı tamam. Diğer göz yukarı doğru gerilimli oluyor. Yani burada da zaten. Çünkü kolu kaldırdık yukarıya. Ardından basit detaylar bundan sonra. Aslında bitti benim için. Şu an diğerine geçebilirim ama birleştirelim şu şekilde. Buraya da yapalım okey. Tamamdır. Yani bu şekilde düşünüyorum aşağı yukarı. Çok bilimsel anlatamam. O kadar bilimsel bilmiyorum. Ve 50'de bitti an itibariyle. Yolu yarıladık. Yani ne kadar zaman geçti hakkında fikrim bile yok. Vallahi hesabını yapmayacağım. Çünkü daha çok var. Bir bu kadar daha yapmam lazım. Şu an yorulduğumu hissediyorum. Biraz mola falan vereceğim yüksek ihtimalle 50'den sonra. Tekte de 100'e gideceğim. Yarım saat, bir saat dinlenmeden sonra. Ondan sonra genel bir analiz yaparız. Evet, devam edelim.
yaptığım gibi çizeceğim kafayı. Yine havaya bakıyor biraz. Şöyle yapsak. İşte sonrasında kulak için şu şekilde uzatacağız. Ardından bu küpten ilerlenmez. Bu arada yanlış yere çizmişiz küpü de. Niye ilerlenmez? Valla onu açıklayamam galiba ya. Çizerek anlayabileceğiniz bir şey. Biraz deneyim istiyor bu. Bu küp biraz daha iyi. Neden? Çünkü bakın küpü altından birleştirdiğim zaman boynunu görebiliyorum. Neden boynunu görmem lazım? Çünkü bu karakterin de boynu görünüyor bakın. Şu şekilde bir çengeli atabilmem için. O küpte boyun görünmüyordu. Evet attık. Şimdi en mantıklı buraya küp nasıl yerleştiririz? Şu şekilde bir küp işimizi görür. Sonrasında bunu arkasına doğru uzattığımız zaman bu şekilde bakın direkt omuz kısmını çıkartabilirim. Yani şu şekilde bir küp işimi görecek. Artı artı omuz. Sonrasında bu şekilde kollar için silindirleri kullanabiliriz. Tamam. Ee, Şimdi bunun karşısına şurasına ya da daha iyi bulmak için bu küpü birleştirdiğimiz kısmından arkasına doğru gittiğimiz zaman arkasını bulabiliriz. Bu küp arkadaşın bakın. Şurası diğer omuz çıkıntısı. Buradan şurası. Buradan şu şekilde silindir. Sonrasında bu şekilde bir silindir daha atarak bu kısmı bulabiliriz. Şimdi bacaklar. Bacaklar için bu küpün alt kısmına bir silindiri daha yerleştireceğiz. Tam olarak burada bir yerde olacaktı. Kaldıracağız o yüzden küp içinde. Buradan şuraya birinci silindir. Buradan buraya da ikinci silindir şeklinde gidecek. Bu bacak kalkmış olduğu için bunu indireceğiz şimdi. İndirdiğimizi varsayalım. Bu şekilde. Bunu kalkmamış olsaydı bakın burada olacaktı. Mesela burada. Umarım anlatabiliyorumdur ya da bok gibi anlatıyorumdur. Neyse. Ama buraya da bir tane silindir atacağız. Pardon. Şuraya aynen doğru atmış. Bu küpün şu kısmına bir silindir daha atacağız. Çünkü iki bacağımız olduğu için ikiye bölüyoruz küpü. Bu şekilde burayı da birleştiriyorum silindir şeklinde. Silindirleri birbirlerine bağlamadan olabildiğince ters bir şekilde koyuyorum ki eklemleri rahat birleştirebileyim sonradan. Sonra eklem birleştirme omuz mesela işte biceps, sonra parmaklar, gövde, kalçayı birleştiriyoruz şu şekilde. Tamam mı? Buradaki bacağı birleştirelim. Sonrası normal puzzle gibi birleştireceğiz tık tık. Küpü anlamadıysanız siktir edin. Daha iyi anlatan bir yer bulursunuz. Ben hem bir yandan yapmaya çalışıp bir yandan anlatmaya çalıştığım için biraz şu an kötü anlatmış olabilirim. Ama detaylı bunu da çektiğim bir video yapacağım galiba. Çünkü çok dokümantasyonunu bulamadım bunun. 57 de bu şekildeydi. Silelim. Silelim 57'yi. Görüşürüz 57. 58'den devam.
Ve hayırlı uğurlu olsun. 60'da bitti. 60'a geldik. Vay be. Koca dağ eriyor. Koca dağ eriyor. Vallahi eriyor. Ama bu 50 ile 60 arası inanılmaz bilgilendirici oldu bence. Gayet yani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım nasıl düşündüğümü. 70, 80, 90, 100, 40. Devam edelim. Durmak yok. Evet, bir itiraf zamanı. Aslında itiraf değil de bir dipnot vereyim. 80'e kadar tek oturuşta yapmış olsam da 80'den sonra ben uyudum. Bu uyku sonucunda yaklaşık olarak 2 gün boşluk girmiş oldu ve 90'la 100'ü yayında çizdim. Yani tek oturuşta yapamasak da %80'ini tek oturuşta yapmış oldum. Bundan sonra izleyeceğiniz kısım yayından bir kesittir. Evet, video bu kadardı. 100 gesture'ı çizmiş olduk. Bunu tek oturuşta yapmak saçmalık bu arada. Kendinize zaman verip haftaya bölüp güne bölüp gesture çalışabilirsiniz. Ben burada bir challenge yapmak istedim. Bir faydasını gördüm mü emin değilim. Bir süre sonra iş odaktan kaydı ve sadece ezber pozlar çizmeye başladım. Ama keyifliydi, eğlenceliydi, yorucuydu. Sonraki videoda belki 100 tane el. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum ama belki 100 tane el, 100 tane bacak ya da 100 tane bardak. Bilmiyorum artık, çok farklı şeyler çıkabilir burada. Neyse, abone olup like atmayı unutmazsanız iyi olur. Hoşçakalın.